Dostlar, Bitcoin'de çok çalkantılı günler yaşıyoruz. Ya ne oluyor? Acaba batıyor muyuz? İşte bu bölümde Bitcoin bugün, yarın veya önümüzdeki günlerde ne olabilir? Yükselir mi, düşer mi? Takip etmemiz gereken en önemli olaylar neler ve Bitcoin'de böyle 3-4 bin dolar daha da büyük sert bir düşüş beklemesem de sert düşüşleri önceden görebilmek için nerelere bakmalıyız? Hangi bir coin'de ciddi düşüşlerin habercisi olabilen Death Cross yani ölüm açı oluştu ve tüm bunlar olurken bile dostlar, Bitcoin ile ilgili bir iyi bir de kötü haberim var size. Moralleri bozmadan bunların hepsini konuşacağız ama sadece Bitcoin var diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü elinizde büyük küçük hiç fark etmez tüm altcoin'leri ilgilendiren altcoin market cap analizinde yine bu videoda bulacaksınız ve tüm altcoin'lerde şunu söyleyeyim şimdiden, çok net bir savaş var ve şu an nerelerdeyiz biliyor musunuz? Dananın kuyruğunun kopacağı yerlerdeyiz ve savaşı kaybedersek şu anki hiçbir şey, gerçekten sağlam düşebiliriz. Konuşacağız ve ayrıca Ethereum'u, Cardano'yu da şöyle en güncel şekilde masaya yatıracağız. İstediğiniz coin'e direkt geçip o coin'i de izlemek isterseniz aşağıdaki açıklama kısmında dakikalar var. O dakikalara tıklayarak izleyebilirsiniz ama bence hepsini izleyin çünkü dolu dolu bir bölüm oldu. Beni de Twitter'da takip ederseniz süper olur. Linki aşağıda var. Ayrıca Bitcoin düşüyor ama en azından bir teselli ikramiyesi olsun diye size güzel bir haber verebileyim diye dostlar. Bu ay sevgili iCrypex'in de desteğiyle Ledger sayısını artırıyor ve çekilişi de an itibariyle başlattığımı herkese ilan ediyorum. Bir tane en yeni model olan Ledger Nano X ve tam 2 tane de ve toplamda 3 tane olmak üzere Ledger Nano S vereceğiz. Bu ay şansınız kesinlikle daha çok. Katılmak için bu videonun açıklama kısmındaki linke lütfen tıklayın ve hemen formu doldurun. Birinci madde bu. İkincisi, kanalıma abone olup zile dokunun ve üçüncüsü de videolarımı beğenip yorumlarınızda bol bol yazın ve bu adımları mutlaka kesintisiz yapın. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi yatırım tavsiyesi vermeden başlıyoruz. Dostlar, önce tabii ki de Bitcoin'le başlayacağız ama şimdi bu düşüşlerde battık mı, öldük mü, gittik mi, ne oluyoruz diye soranlara altı dolu şekilde moral vermek ve bu düşüşlerinde adeta hava gibi, su gibi böyle ne kadar doğal olabileceğini göstermek için lütfen çok dikkatli izleyin. Çünkü bazı başka veriler açıklayacağım ki sanmayın sadece kripto paralar düşüyor. Alakası bile yok. Az sonra konuşacağız. Biz adeta baktığın zaman aslında iyi bile durumdayız çoğu açıdan. Mesela Amerika'nın en büyük 3 borsasından biri olan Nasdaq borsasına bir bakalım. %7 düşüşler, %9 düşüşler var ki bunlar zaten az bile. Mesela bir petrol şirketi dünyada petrolün de değer kaybetmesinden kaynaklı olarak tam %25 düşüş yaşamış dostlar. Baksanıza aylık ve yıllık performansları, yani tamamen şu an ortam gerçekten birçok noktada, sadece kripto paralarda değil, gerçekten ama gerçekten yangın yeri. %50, %70 yükselişler de var ama %55 düşüşler de var ve lütfen dostlar şu tabloyu gördükten sonra artık kimse bana işte Bitcoin, altcoin ya bunlar çok oynak ya, hisse senetleri daha garanti falan demesin dostlar. Daha az oynak demesin. Alın işte ya, şu an görüyorsunuz abi, mal meydan. Gerçekten mal meydanda. Neyse, dünyadaki petrol savaşları, petrolün sert şekilde fiyatının düşmesi de küresel piyasalara endişe pompalayıp ne yaptı? Bitcoin'i de düşürüyor gibi. Ama işin petrol tarafı daha da vahim. Mesela Advexis diye bir şirket var ki görüyorsunuz nasıl da böyle sert yükselişler aralarda yapa ama totalde de düşe sıfıra adeta dayanmış durumda. Bu Nasdaq'te hisse senetlerini listeletebilmiş bir şirket. Dikkat edin, sıradan böyle bir web sitesi dikip de ortaya çıkmış bir ICO falan değil dostlar. Yani durum şu an böyle bir şey. Sonuç olarak Bitcoin analizine şöyle jet hızıyla geçmeden önce başta Bitcoin'de olmak üzere tüm kripto paralarda dikkatimi çeken bir şeyi böyle izninizle söylemek istiyorum. Bakın, tüm kripto paralar artık dünyadaki işte böyle koronavirüsüdür, bilmem nedir, bu tür böyle kimi zaman siyasi, kimi zaman politik olaylara daha çok tepki vermeye başladı. Örneğin 2017'de, 2018'deki falan analizlerde biz bunu pek konuşmuyorduk. Biz bunu görmüyorduk daha doğrusu. Bu bence ne biliyor musunuz? Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto paraların bir başarısı. Demek ki yayılıyorlar. Demek ki gün geçtikçe yatırımcı sayısı da artıyor ki belki de dünya sahnesindeki olaylara aynen hisse senetlerindeki gibi düşerek veya yükselerek tepki vermeye başladılar diyerek şimdi ön sözden sonra olaya ben şöyle bam girmek istiyorum. Madde 1 Bitcoin. Ortam yanıyor. Ortam çok sıcak.
Bitcoin'de son günlerde ve haftalarda kısmen olumlu bir hava var değil mi? Bunu konuşuyorduk. Bunun bir nedeni de neydi? Belki de Almanya, işte Fransa, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkelerde yasa yapıcılar kripto para dostu yasalar oluşturmaya başlamışlardı. Ama tabii bu yasalar hemen böyle çat diye çıkıp pat diye kripto paraların kullanımını artırmayacağı için ne oluyor? Bu tarz haberlerle gelen yükselişler genelde kısa süreli olabiliyorlar. Bu arada ülkelerde ikilemdeler şu an. Bir yandan çok haklı olarak kara para işinde kripto paraların falan kullanılmamasını istiyorlar ama bir yandan da benim de burada hep dediğim gibi dostlar, teknolojinin karşısında duramayacaklarını biliyorlar. Çünkü teknoloji ne olmaz? Hiçbir zaman geriye gitmez. Yani ben bunu görmedim. Ne gördük? Zamanın ötesinde oluşumlar ortaya çıktı. Onlar gerçekten zamanın ötesinde olduğu için şu an beklemedeler veya olmadılar. Bizim bunlara ekip olarak Kripto Sözlük resmi web sitesi olan kriptosözlüktv.com'da da sıcağı sıcağına haber yapıyoruz. Orada da analiz ediyoruz. Oradan da gelip ne yapabilirsiniz? Hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz bu gelişmeleri. Linkini aşağı eklerim. Bu arada bu sıcak bir konu olan ülkelerin kripto para adaptasyonunda, Avrupa Birliği'nin kripto para adaptasyonunda benim için kriter çok net Amerika'dır dostlar. Çünkü maalesef ki birçok konuda, birçok başka konuda olduğu gibi Amerika söz söylediği için dolayısıyla bu konuda Amerika'dan gelebilecek en küçük bir haberi bile ben oldukça önemsiyorum. Ama bir de neyim vardı? Benim iddiam vardı dostlar. Burada sizinle belki 5 ay önce, belki 6 ay önce konuşmuştuk. Diyorum ki onu yineliyorum daha doğrusu. Amerika er ya da geç kendi resmi kripto parasını çıkaracak. Ama bunu tabii ki de Ethereum ağında ERC20 olarak yapamaz. Çünkü Ethereum bir Rus projesi. O yüzden bunlar birazcık böyle hem siyasi hem de politik gelişmeler olduğu için incelenir ve sık dokunur, hemen gelmez, yavaş yavaş olabilir. Benim tahminim bu. Bunlar dışında Bitcoin'de özellikle dün yaşanan sert düşüşleri koronavirüsüne bağlayan analistler de var. Bu arada bu korona da ciddileşiyor. İtalya'da okuduğum kadarıyla tam 16 milyon kişinin yaşadığı yerler şu an karantinaya alınıyor ve bu haber önden sızdığı için ne oluyor? Buralarda yaşayan, bu şehirlerde yaşayanlar hemen başka şehirlere akın etmeye çalışmışlar. Gerçekten bir kaos var dünyada ve bu da tabii ki de piyasaları da etkiliyor. Ya işte olayı Çin'e bağlıyorlar. Çin devleti bundan dolayı, koronadan dolayı zayıflarsa ve işte ihracat kapasitesi, PMI verileri dediğimiz satın alma gücü düşerse bu da piyasaları iyice böyle tedirgin edeceği için büyük yatırımcılara kimse satış koymadan önce ben herkesten önce davranayım ve satış koyayım, zirveden satayım dedirtebilir. İşte bunlar da hep baskı yaratıyor dostlar. Bitcoin'de olsun, altcoin'lerde olsun. Şimdi bunlar var. Bunlar gerçekten var ama Bitcoin'in teknik analizine de geçecek olursak neler konuşacağız biliyor musunuz? Bakın dün Twitter'da da yazdım. Bitcoin'de ben şuna inanıyorum abi. Uzun dönemli analiz gerçekten iyidir. Bir kere yaparsın, sonra minimal farklı analizlerle ana analizini çeşitlendirirsin ve elinden geldiğince desteklersin. Eğer destek çıkmıyorsa ne yaparsın? Ana analizini değiştirirsin, editlersin falan. Şimdi bu niye önemli biliyor musunuz? Çünkü her düşüşle ve yükselişte heyecan yapmamak, belki de panikle analiz yapıp işte saçma bir şekilde işlem yapmamak için bence bunlar önemli. Ya hatırlıyorsunuz zaten bunları biz 3 ay 4 ay önce konuşuyorduk zaten. 7750 diyorduk, 7500. Bunlar o dönemde destekti. Şimdi de destek olarak çalışmaya başlıyorlar. O yüzden Bitcoin'de hiçbir şey kaçmıyor. Hiçbir şey, her şey yerli yerine duruyor dostlar. Ben böyle düşünüyorum. Ya mesela Bitcoin 9800 dolarken bakın 10100 dolarda bir direnç var diyorduk ve bu direnci ben o gün koymadım. Zaten vardı. Zaten biz bunu işte 3 ay önce, 4 ay önce oturtmuştuk analizimizde ve aynı şekilde o zamanlar destek olabilen, şimdilerde de direnç olan 9100 doları da yine aynı şekilde ana analizimizin bir parçasıydı. 8450'deki destek de buna dahil. Her neyse, lafı şimdi hiç uzatmadan ana analizimin üzerinden konuşacak olursak, analiz edecek olursak da bu videoyu izledikten sonra lütfen Bitcoin'in fiyatını da çok yakından takip edin. Ben çok sıkı takip edeceğim. 8450 dolar üzerine çıkamazsak bakın şimdiden söylüyorum 7750 dolarlar ve belki de 7500 dolarlar gelebilir. Yatırım tavsiyesi olmasın ama 7750-7500 geçmişten gelen zaten belli bir tarihsel birikimi olan sağlam bir destek. Burası kırılabilir elbette ama en azından Bitcoin buralarda birazcık zorlanır, birazcık çıkmaya çalışır diye tahmin ediyorum. Nitekim de 7650 dolar civarına Bitcoin anlık olarak sarktı zaten bunu hani konuşurken ve oradan güç alıp yükseldi tekrar. Kırılırsa ne olur abi? Bitcoin bunun altında düşerse de burada gerçekten çarşı karışabilir. Ve dostlar başta söylediğim konuya gelelim. Burada size
size bir iyi bir de kötü haberim olacak. İsterseniz önce kötü haberden başlayalım. İyiyi de sonraya saklayalım. Şimdi 6400 dolardan başlamış bir obo, yani omuz baş omuz formasyonu var ki korkarım ki dostlar 6500 dolara kadar kendisini tamamlayabilir. Ama mutlaka 6500 dolara kesinlikle inecek demek anlamına gelmiyor. Aralarda elbette duraklar var. Mesela nereler var? 6950 dolarda bir durak var. 7735 dolardaki durak var. Bir üst noktası olarak bize daha yakın olarak ve buralardan sekebilir. Gönül ister gerçekten buralardan seksin, yükselelim. Bunlar tabii ki benim kişisel düşüncelerim dostlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayın ve diyerek şimdi iyi habere gelelim dostlar ve kulakları dört açın, can kulağıyla dinleyin. Bakın büyük planda bir tobo, yani ters omuz baş omuz formasyonu var. Bir kalıp hareketi var gibi duruyor ve buna göre de Bitcoin 7400-7500 dolar bölgesinden sekip artık buralarda düşüşü tamamlayıp sonrasında da omuzun son bölümünü oluşturmak için tekrar 10.500 dolar bölgesine yükselebilir. Bunlar tabii ki de böyle %100 olacak diye bir şey yok. Fakat bu formasyon bize ne söylüyor biliyor musunuz? Bu dün yaşadığımız düşüş hareketinden kesinlikle bağımsız şekilde aynen şunu söylüyor bence. TOBA görüyorsanız ve çalışmaya devam ederse nihai yükseliş hedefi orta vadede işte bu derinlik kadar, yani omuz baş arası derinlik kadar olabilir diyor ve bu da bizi hesapladığımız zaman bingo 14.300-14.400 dolar arası bir bölgeye atıyor. Buralara yükselebilir diyor. Yalnız bu analiz çalışmaya devam ederse şayet bu 1-2 aylık süreçte olabileceği gibi halving dediğimiz blok yarılanmasının gerçekleşeceği Mayıs ayından bir tık sonra da olabilir. Eğer olacaksa tabii ki. Ya elbette hani şunu ben söylemiyorum dostlar. Şuradan alın, buradan satın falan demiyorum. Bunları söylemiyorum. Ben önümüze senaryoları pat pat koyuyorum, geçiyorum. Artık sonrası size kalmış. Ve sert düşüşler yaşadığımız şu günlerde bile teknik analiz bu iş birden çok formasyonun, birden çok analizin bir parçası diyor. Dolayısıyla ben şahsen şu an totalle baktığımız zaman endişelenmiyorum. Sizin de endişelenmenizi, panik yapmanızı asla önermiyorum. Çünkü bu sizi hataya sevk eder abi. Özellikle yeni arkadaşlar için söylediğim şu: çok küçük rakamlarla girin. Yatırımınızı çok küçük yapın. Onlarla başlayın. 100 lirayla, 200 lirayla bu işi önce bir deneyin, bir öğrenin şu işi dediğim olaylar bugünlerde bunların ne kadar önemli olduğu, inanın bu düşüşlerde, sert düşüşlerde maalesef ki daha çok ortaya çıkıyor ve az zamanda çok para kazanalım sevdasıyla da ben gerçekten burada çuvaldızı biraz da size batıracağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü daha bu işe yeni girer girmez o kadar belli ki, yani yeni girdiği, çat diye gelmiş abi Bitcoin almış. Ya bunlar olmasa bana özelden dün akşam inanın Eren 4000 dolar zararım var, ne yapayım, 5000 dolar kaybettim, şimdi ne yapayım tarzı haberler, bu tarz mesajlar gelmez dostlar. Bu mesajların her birine cevap verme şansım maalesef yok. Yani keşke olsaydı, keşke sizi düze çıkarabilseydim ama zaten yatırım tavsiyesi vermiyorum biliyorsunuz ve durum böyle. Durum şu an böyle ve böyle olunca da insan üzülüyor ve bu arada şunu söyleyeyim, şunu cevaplamak istiyorum. Bazı arkadaşlar özellikle soruyorlar: hocam Bitcoin 5000 dolara düşer mi? 5500 dolara düşer mi? Bakın, yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle söylemiyorum ama en azından şu an 5500 doları, 5000 doları tetikleyecek bir olay bence yok. Gerçekten tamam, sizi de anlıyorum, yani 3000 dolarlık, 4000 dolarlık sert hareketleri görüyoruz ama şu an bu kadar sert bir düşüşü tetikleyecek ne genel piyasada işte bir haber ne de teknik analizde bence bir gösterge yok. Dolayısıyla ben sakinim, siz de sakin olabilirsiniz ve bir yandan da şöyle Bitcoin grafiğinin geçmişine bakıp bir benzerlik de ben aramaya çalıştım. Şöyle geçmişe bakıp acaba neler çıkarabilirim, sizlerle paylaşabilirim diye. Elbette birebir aynısı olacak diye bir şey yok ama bakın abi, ekranda görüyorsunuz Temmuz 2019'da sert bir düşüş oldu ve akabinde ne geldi? Biraz böyle bir yatay gitti ve sonrasında tekrar sert düştü ama hemen arkasından da daha da sert şekilde yükseldi, Bitcoin toparladı. Şu anda da aslında benzer bir sert düşüş yaşadık. Daha küçüğünü yaşadık aslında toplam bir harekete baktığımız zaman ve sonrasında aynen bu sert düşüşten sonra geçtiğimizde biraz yatay gidip tekrar sert düştük. Dolayısıyla keşke o günlerdeki gibi devamında çok sert bir yükseliş gelse diye de insan umut etmekten de geri duramıyor. Peki şunu da soruyor olabilirsiniz: Eren, sen buralarda işte belli bir takım seviyeler paylaşıyorsun. Peki artık çanların çalması, artık ciddi çalması için, yani çok büyük sert hareketler, çok büyük sert düşüşler için beklememiz gereken seviye nedir? Bakın, bunu bana sorarsanız ben de size derim ki 5300 dolardır. Çünkü Bitcoin şayet şu an en azından kısa vadede, ben hiç bunu beklemesem de 5300 dolar gibi sert bir yere düşerse
tarihler 26 Haziran 2019'u gösterdiğinde Bitcoin 13.800 dolarken o başladığı alçalan takoz formasyonuna, yani düşüş hattına uzun bir süreden sonra tekrar girer. Tabii ki de bunları yatırım tavsiyesi vermeden anlatıyorum ama kabaca bir toparlayacak olursak Bitcoin'de şu an hiç beklemesem dahi, bakın 3000 dolar, 3500 dolarları konuşmak için Bitcoin'in önce 5300 dolarları düşüp bu hatta tekrar bir girmesi lazım. Yalnız bu rakamları bile ben şu an aslında telaffuz etmeyi mantıklı bulmuyorum. Sadece işte her düşüşte peşinden 3000 dolar, 4000 dolar veya 5000 dolar daha böyle sert bir düşüş bekleyenler olabiliyor veya yükselişte de bunun tam tersi oluyor. Bunlar bence paniktir. Beklediğim için değil, sadece onlara bir açıklama sunabilmek için burada bu rakamları ben telaffuz ediyorum. Tabii ki de her şey olabilir diyerek şimdi isterseniz ikinci maddeye, Ethereum'a geçelim. Ethereum'da yapılan bir analiz var ve deniyor ki dostlar, bakın Ethereum analizinden bahsediyorum. En büyük 100 Ethereum cüzdanı şu an ne yapıyor? Ethereum'ların %25'ine sahip en büyük 100 Ethereum cüzdanından bahsediyorum ve bu cüzdanlarda Ethereum 2.0 öncesinde şu an harıl harıl Ethereum toplamaya başladı deniyor. Ve bu analiz bunu söylüyor. Ben sizle paylaşıyorum ve Ethereum'da geçtiğimiz haftalarda bu sizlerle videolarda paylaşmıştım. JP Morgan'ın alt şirketleriyle işbirliğine giden Consensus şirketi Ethereum ağının gücünü göstermek için bazı sayıları açıkladı, ilan etti ve dedi ki abi, tüm dünyada 7083 tane Ethereum nodu var. Yani Ethereum'un blockchain'ini destekleyen ağ üyesi var ve toplamda da tam 88 milyondan fazla Ethereum adresi var. 825 binden fazla akıllı sözleşme, sadece bakın 825 binden fazla akıllı sözleşme sadece bu geride bıraktığımız Şubat ayında yazıldı. Bakın burada akıllı sözleşmelerin devasa gücünü sizlerle paylaşıyorum ama zaten 2 senedir benim bu konuda dilimde tüy bitti ya. Yani akıllı sözleşmeler bizim gerçekten geleceğimiz olmak üzere dev adımlarla karşımıza çatır 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 geliyor. Bunları kimi fark ediyor, kimi fark edemiyor ve bunlar dışında da geçiyorum, ne var? 1 milyondan fazla Google Chrome'da çalışan MetaMask'in kullanıcısı var. 21.800 günlük aktif merkezi olmayan uygulama kullanıcısı var. Ethereum ağında olan işlemlerden, güçten bahsediyorum size. Tabii ki de burada hepsini aktarmaya zaman yetmez. Zaten Ethereum'da da şu an kuşkusuz en önemli gündem maddesi ne? Ethereum 2.0'a geçiş. Bu da geçen haftaki bölümlerde konuştuğumuz üzere Bitcoin'de halving zamanında gerçekleşecek. Mayıs, Haziran, yani o dönemlerde bekliyoruz ve güzel bir geçiş dönemi olursa o dönemi iyi analiz etmek lazım. Ethereum'da daha sert yükselişler görebiliriz ama yatırım tavsiyesi değil diyerek dostlar, şimdi Ethereum'un teknik analizine de şöyle geçecek olursak, Ethereum'da şu an işler çok net söyleyeyim karışık görünüyor. Birçok coin'de, birçok piyasada olduğu gibi sert düşüşlerin aslında birçok coin zaten nasibini aldı ve sert düşüş Ethereum'u bir anda 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamanın ne yaptı? Altına itti. Şu mor olan, ekranda görüyorsunuz, şu mor olan 200 günlük, kırmızı yeşilli olan da 50 günlük ortalamayı ifade ediyor ve başta dediğim gibi dostlar, burada bir dead cross olayı var. Yani ölüm açı hareketi işte Ethereum'da oluşmuş. Bakın 50 günlük hareketli ortalama gelmiş, nasıl çat diye 200 günlük hareketli ortalamayı tepeden kesmiş ve bu olay aslında yeni değil. Yani 3 Mart'ta olmuş ve belki de bu son yaşanan sert düşüşün önden sinyallerini dead cross verdi diyerek dostlar, bakın bana destek olmak isterseniz Kripto Sözlüğe hemen abone olabilir ve yanındaki katıl butonuna tıklayarak büyük küçük nasıl isterseniz gönlünüzden ne koparsa destek olabilirsiniz. Ayrıca isterseniz özel hizmet de alabilirsiniz ve tabii ki bu ay tam 3 tane vereceğimiz ledger var. Bu çekilişe de katılmak için yapmanız gereken tabii ki de hiç vakit kaybetmeden aşağıdaki formu doldurmak. Bu videonun açıklama kısmındaki en üstteki linki tıklayıp o formu doldurmak ve kanalıma abone olup zile dokunmak. Ayrıca videolarımı beğenip yorumlarınızda bol bol yazmak. Bunların hepsini yapmanız lazım diyerek şimdi Ethereum'un teknik analizine devam edelim. 182 dolar desteğine kadar Ethereum'da inebiliriz. Bunu şimdiden söylemiş olayım. Ben inmeyi özellikle istemiyorum. Çünkü buralarda bir de alçalan takas formasyonu var. Bu da ne demek? Bingo, sonunda yükseliş gelebilir. Ama Ethereum, eğer bakın bunu not edin isterseniz, 15 Mart'tan önce, tarih belli, 15 Mart'tan önce 182 doların altına inerse ve oradan geri toparlayamazsa hızlıca bu formasyon muhtemelen bozulacaktır ve şu an tüm piyasalar çöküşte olduğu için Ethereum'un farklı bir atılım yapmasını beklemekte biraz zor duruyor. Ethereum'un
Ethereum'un 2.0'ın başlangıç döneminde şu an olsaydık belki de bir miktar daha böyle iyi olabilirdi ortam. Özellikle Ethereum için diyerek şimdi isterseniz 3. maddede Cardano'yu konuşalım. Uzun süredir biliyorsunuz kripto sözlükte piyasaların birazcık hararetinden dolayı belki de Cardano'yu ele almıyorduk. Bakın Cardano'da piyasada hakim olan bakış genelde ne biliyor musunuz? Eğer yatırımcısıysanız piyasadaki genel bakışı bence bilmelisiniz. Cardano'daki bakış şu abi: slowly but surely. Yani olay yavaş, hareket daha yavaş gidiyor. Beklenenden Cardano yavaş ilerliyor ama emin adımlarla ilerliyor. İyi kötü yerini Cardano zaten koruyor. Zaman zaman daha yukarılara çıksa da işte şu an tüm kripto paralar içerisinde 12. sırada. Bu hani demin dediğim emin adımlarla ilerleme algısı, bu mevzu var ya, o biraz da neye bağlı biliyor musunuz? Tüm kripto paralar içinde GitHub dediğimiz bu yazılımcılara yönelik olan web depolama hizmetinde günlük aktivitede en aktif projenin zaman zaman Cardano olmasından da kaynaklanıyor. Öte yandan dostlar bakın Cardano'da bu Shelley güncellemesi vardı. Ara ara konuşuyorduk. Takip edenler onu bilir ki güncelleme içinde Hydra protokolü vardı. İşte Cardano CEO'su Charles Hoskinson'ın tweetine göre yakında bu protokol geliyor ki normalde Şubat ayında gelecekti ve bu protokol içinde kimileri Cardano'yu Ethereum'u kopyalamakla itham ediyor. Kimileri de Ethereum'u artık Cardano hızla geçecek gibi böyle yorumlar yapıyorlar dostlar. Şimdi bu arada şöyle bir ilginç bir olay var Cardano ile ilgili. Cardano'nun CEO'su Charles Hoskinson geçtiğimiz günlerde anneannesini kaybetmiş ve bununla ilgili de hem acısını bir canlı yayın, Twitter canlı yayında, Periscope canlı yayında işte elveda ve bazı düşünceler başlığıyla paylaşmış. Aslında o canlı yayında nenesine, anneannesine elveda diyor. Fakat işte bizim tüm toplumlar belki de işte YouTube videoları için de geçerli bu. İşte videonun başlığı ve görsele göre genelde itham edildiği için bu aynısı Charles Hoskinson'ın da başına geliyor. Ne oluyor diyor insanlar. İşte Cardano'nun CEO'su istifa mı ediyor? Cardano'nun CEO'su işte Cardano'yu bırakıyor mu? Halbuki öyle bir şey yok abi. Yani adam anneannesini kaybetmiş, elveda diyor. Yani insani düşüncelerini paylaşıyor. Bundan ibaret. İşte yani o şeyi açın abi, canlı yayın açın, zaten içinde 3 dakika izleseniz fark ediyorsunuz ama işte olay böyle. Şimdi isterseniz ne yapalım? Cardano'nun teknik analizini yapalım. Cardano'nun dolar karşısındaki düşüşü Bitcoin'e inanın çok daha benziyor. O yüzden hızlıca bir geçeceğim. Dolar bazlı konuşuyorum. Not edebilirsiniz. 0.46'ya Cardano toparlayabilirse yükseliş emarelerini konuşabiliriz. Yoksa şu an 0.039'daki desteğe kadar Cardano düşebilir, benden söylemesi. Daha da devam ederse 0.030'a kadar düşüş gelebilir. Masada bunlar konuşulabilir. Dediğim gibi Bitcoin'deki formasyonlar Cardano içinde, yani Cardano dolar formasyonu, Cardano dolar paritesi için şu an aynen uyumlu gibi duruyor. Ve diyerek şimdi bakın en önemli bölüme geldik belki Bitcoin'den sonra. Elinizdeki tüm coinleri etkileyebilecek, ne olduğunun önemi yok. Holochain olur, VeChain olur, işte ne bileyim XRP olur. Hepsini etkileyecek altcoin market cap analizine ben geçmek istiyorum dostlar. Biliyorsunuz bunu kripto sözlük farkıyla düzenli olarak bu altcoin market cap analizini bir süredir alıyorsunuz. Şimdi olaya buradan baktığımız zaman aslında tüm altcoinlerin hareketleri Bitcoin hareketine çok benzer. Yani böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz ve şu an ayı dediğimiz düşüş isteyenlerle boğa dediğimiz hayır ben yükseliş istiyorum diyenlerin arasında gerçekten kıran kırana bir mücadele var. Ekranda görüyorsunuz bakın 76 milyar dolarda işte altcoinler tutunmaya çalışıyorlar. Ben burada tutunacağım diyorlar. Fakat tutunamaz ve aşağı doğru inerse korkarım ki altı boşluk dostlar. Ayılar kazanırsa altcoinlerin altı boşluk abi. Bunu şimdiden söyleyeyim. Kötü senaryoyu konuşalım. Bakın illa en kötüsü olacak diye bir şey yok ama en kötüsüne hazırlıklı olmak gerekirse 59 milyar dolara kadar düşebiliriz. Bu da demek oluyor ki şu an dananın kuyruğunun aynen kopacağı yerlerdeyiz. Başta dediğim gibi dostlar, savaşı kaybedersek 76 milyar dolardan 59 milyar dolara kadar düşebiliriz ve en sert noktada olan bu düşüşte %30'luk bir işte altcoin düşüşüne denk geliyor. Yani bu ne demek oluyor? Şöyle toparlayalım. Ayılarla boğaların olduğu savaşı şu an ayılar kazanırsa %30 daha buradan altcoin'ler düşebilir. Böyle bir ihtimal var. Ama tabii bu şu demek kesinlikle değil. Bu her coin'de %30 düşecek. İşte bu anlama gelmiyor dostlar. Her coin istisnasız çatır çatır böyle %20, %30 düşecek anlamına gelmiyor. Ben sadece genel olası yönelimi, trendi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Durumlar bu şekilde dostlar. Umut verici noktalar var. Özellikle Bitcoin'de ama altcoin'ler şu an bence çok parlak değil. Daha doğrusu parlak mı değil mi? Bunu savaşın galibi gerçekten belirleyecek. Bu 76 milyar dolar olayını ben birkaç gün özellikle takip edeceğim. Sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hızlı güncellemeleri isterseniz
Telegram kanallarımdan ve Twitter'dan da mutlaka takip edin. Oralardan da yapıyorum. Linkleri aşağıda var. En üstte değil, en üstte bizim kampanya linkimiz var. Biraz daha aşağılara inmeniz lazım ve mutlaka oraya gelin. O linklerden Telegram'a katılın, Twitter'da beni takip edin diyerek şimdi isterseniz bugünün bonus bilgisine geçelim. Şöyle hızlıca onu da yapalım. Okyanus diplerinde olan basınç var ya, hani biz denizde bile ufacık bir daldığımızda hissederiz kulaklarımızda. İşte o okyanustaki basınç insanın bir böceği ezmesinden kat be kat çok daha fazlaymış. Bunu da paylaşmak istedim. Ledger çekilişimiz bam bam başladı dostlar. Aşağıdaki linkten mutlaka formu doldurun. Kanalıma abone olup zile dokunun ve videolarımı beğenin. Yorumlarınızı da bol bol yapın. Hem çekilişe katılmış olursunuz hem de bana güzel bir teşekkür etmiş olursunuz. Görüşürüz. Bam bam.